Balıklarınızın kuyrukları eriyorsa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu video hayat kurtarabilir. Selamlar, ben Murat. Bu kanalda bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün akvaryum hobisinde en sık karşılaşılan problem olan kuyruk erimesine değiniyoruz. Kuyruk erimesi yani fin rot neden olur, nasıl anlaşılır, nasıl önlenebilir ve nasıl tedavi edilebilir? Tüm bu soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. Bu videoda bahsedeceğim her şey benim kendi deneyimlerim. O yüzden size olabildiğince en şeffaf haliyle anlatmaya çalışacağım. Yaşadığım problemleri, yaşadığım sorunları ve nasıl düzelttiğimi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kuyruk erimesi nedir ona bir değinelim. Şimdi elimde şöyle iki tane lepistes var. Birisinin gördüğünüz gibi kuyruk durumu gayet iyi. Gayet sağlıklı. Birisinin kuyruğu alttan erimeye, parçalanmaya başlamış. İşte bu problemi bu videoda çözeceğiz. İkisi de albino ve aynı kandan gelen lepistesler. Ve bu lepisteslerin ikisi de aynı suda yaşıyorlar. Aslında dikkatli baktığınızda bu erkeğin de kuyruk uçlarında ufak ufak parçalanmalar başladığını görebilirsiniz. Peki bu neden oluyor? Kuyruk erimesi birçok farklı balık türünde görülebilir. Genellikle bu kuyruk erimeleri bakteriyel hastalıklar sebebiyle ortaya çıkmaya başlıyorlar. Balığınızın yüzgeçleri zamanla parçalanabilir. Bu artık kopma seviyesine gelebilir. Kuyruk ve yüzgeç kısımları adeta parçalanacak seviyeye de gelebilir. Bu çok ciddi bir problem. Bu seviyede balığı kaybetmeniz muhtemel. Adeta balık suda eriyormuş gibi görünmeye başlar. Zaten bu yüzden bunun adına kuyruk erimesi diyorlar. Eğer bu durum erken fark edilmezse %90 ihtimalle balığın ölümüyle sonuçlanıyor. Çok nadir balık müdahale etmeden hayatına bu şekilde devam etmeye ve yüzgeçlerini geliştirmeye çalışarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. Hastalığın vücuda kadar yayılmaması için en hızlı şekilde önlem almak ve bir an önce tedaviye başlamak gerekiyor. Balığınızda kuyruk erimesi olup olmadığını anlamanın birkaç farklı yolu var. Bunların en temeli balığın kuyruğunun zamanla küçülmeye başlaması ve yıpranmış gözükmesi. Özellikle yırtılmış gibi görünen kuyruklar ve finler ciddi şekilde kuyruk erimesinin başladığını gösteriyor. Kuyruk uçlarında beyazlaşma olabilir. Bu da kuyruk erimesinin en büyük işaretidir. Bazı durumlarda ise kuyruğun uçlarında siyahlaşma ve kanama görülebilir. Bütün bu aşamaları dikkatli şekilde kontrol etmek ve tedaviye en hızlı şekilde başlamak gerekiyor. Eğer bu belirtileri görüyorsanız vakit kaybetmeden tedaviye başlamalısınız. En ufak belirti bile bütün akvaryumun dengesini en hızlı şekilde bozabilir. Kuyruk erimesi gözlemlendiği an tedaviye başlamak her zaman en iyi sonucu verir. Peki bu kuyruk erimesinin sebepleri neler? Kuyruk erimeleri genellikle tek bir sebepten değil birkaç farklı faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıkmaya başlıyorlar. Bunların birinci ve en önemli faktörü su kalitesi. Su kalitesinin bozulması demek balığın sağlığının düşmesi demek, direncinin düşmesi demek. Haliyle uzun kuyrukların, büyük finlerin bir anda yıpranmaya başlaması ve yavaş yavaş eriyormuş gibi gözükmesi demek. Kirli sular yüksek amonyak ve nitrit barındırdığı için zararlı bakterilerin üremesine sebep oluyor. Zaten kuyruk erimesi de bakteriyel bir hastalık olduğu için çok hızlı yayılabiliyor ve bütün akvaryumu sarabiliyor. Bir diğer önemli sebebimiz aşırı yemleme. Aşırı yemleme eşittir kirli su, kirli su eşittir kuyruk erimesi. Aslında bu şekilde bakılabilir. Aşırı yemleme yapıldığında da kuyruk erimesi çok hızlı bir şekilde başlayarak bütün akvaryumunuzu sarabilir. Bu yüzden yemleme miktarına mutlaka dikkat etmelisiniz. Kuyruk erimesinin göz ardı edilen sebeplerinden bir tanesi de stres. Kalabalık akvaryumlar bir arada yaşamaması gereken türlerin tek bir akvaryuma koyulması, haliyle stresin yükselmesi kuyruk erimesinin başlamasına sebep olabiliyor. Bir de fiziksel dekorlar var. Akvaryumunuza koyduğunuz dekorların mutlaka yumuşak köşelere sahip olması gerekiyor. Özellikle sivri uçlu kayalar doğrudan kuyruklarda yara açabileceği için kuyruk erimesinin bir an önce başlamasına ya da balığın açılan yaradan zarar görmesine sebep olabiliyorlar. Akvaryumunuzun suyu kaliteli olsa bile balığın kuyruğunda açılabilecek en ufak bir yara bakterilerin orada üremesine sebep olup kuyruk erimesinin hızlanmasını sağlayabiliyor. Peki bu kuyruk erimesini nasıl tedavi edeceğiz? Aslında bu videonun en kritik kısmı bu. Doğru tedaviyle akvaryumunuzda oluşan bu hastalık tümüyle ortadan kalkabilir. Diyelim ki herhangi bir şekilde akvaryumunuzda bir kuyruk erimesi gözlemlediniz. Aynı benim akvaryumda olduğu gibi. Yapılabilecek en iyi şey %30 su değişimi. İlk olarak bir dip temizliği yaparak suyu %30 oranında değiştirmeniz gerekiyor. Hatta kuyruk erimesi ciddi seviyelere gelmişse bu oranı %50'ye dahi çıkarabilirsiniz. Ne kadar çok temiz su o kadar iyi çözüm aslında. Şöyle söyleyebiliriz. Kuyruk erimesi hastalığının tedavisinin %50'si su değişimidir. Sudaki zararlı bakterilerin bir an önce uzaklaştırılması ve kaliteli suyla
balıkların sağlıkla yaşamlarına devam etmesi sağlanması gerekiyor. Yani suyu değiştirdiğinizde iyileşmenin %50'sini zaten başlatmış oluyorsunuz. Benim en çok kullandığım yöntemlerden bir tanesi de kaya tuzu kullanımı. Özellikle Lepistes, beta gibi türlerde, daha narin kuyruklu türlerde kaya tuzu gerçekten çok işe yarıyor. Burada daha önce kaya tuzu kullanmadıysanız balıklarınız için düşük dozlarla başlamak en mantıklısı. Bunun için de şöyle bir oran verebiliriz. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı kaya tuzu gibi kullanabilirsiniz. Burada kullanacağınız tuzun mutlaka kaya tuzu, iyotsuz kaya tuzu olması gerekiyor. Bu sayede tedaviyi hızlandırabilirsiniz. Eğer hastalık çok ileri seviye ise, balığın artık kuyruğunun yok olmaya başladığını görüyorsanız bu konuda ilaç tedavisi kullanmak en verimli sonucu almanızı sağlayacaktır. Mutlaka hızlı kuyruğu eriyen balıkları karantina akvaryumuna ayırmalısınız. Ve burada Sera-Bactopol kullanabilirsiniz. Gerçekten kuyruklara yerleşen bakterilerin ortadan kaldırılmasında etkili bir sonuç sağlıyor. Aynı zamanda balıkların sağlığını da hızla geri kazanmasını sağlıyor. Tabi burada ilaç kullanırken kafamıza göre değil, mutlaka ilacın üzerinde yazan dozlarda kullanmamız gerekiyor. Aksi takdirde balığa faydadan çok zarar verebiliriz. Bu durumlarda tedavi kadar önemli olan bir noktada ortamı tamamen kontrol altında tutmak. Filtrenizi mutlaka kontrol etmelisiniz. Filtreye kaçmış herhangi bir şey suyun dengesini bozuyor olabilir ya da filtredeki yararlı bakteri oluşumunu sağlayacak unsurlar yetersiz kalıyor olabilir. Filtreyi kontrol ettikten sonra ikinci aşamada yemlemeyi düşürmemiz gerekiyor. Belki de farkında olmadan aşırı yemleme yapıyorsunuz ve bu da suyun kalitesini bozuyor olabilir. Yemlemeyi bir süre düşük seviyelerde tutmak ve balıkları gözlemlemek iyi sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Bir de stresten uzak ortamlar oluşturmak verimliliği arttırıyor. Örneğin akvaryumunuzda çok fazla erkek balık varsa ve rekabet çok yüksekse stresi azaltmak için bazı erkek balıkları akvaryumdan çıkarabilirsiniz. Ya da küçük balıklar büyük balıklardan zarar görülüyorsa ve sürekli saklanıyorsa büyük balıkları çıkarabilirsiniz ya da küçük balıklar için ayrı bir akvaryum kurabilirsiniz. Böyle bir denge sağlamak gerekiyor ki stres akvaryumunuzdan uzak dursun. Stressiz balık her zaman en sağlıklı balık olur. Kuyruk erimesinde yapılan en büyük hata sadece ilaç kullanarak balıkların düzelmesini beklemek. İlaç kullanmak tabii ki bir fayda sağlayacaktır ama suyunuzun kalitesi düşükse bu aşamada ne kadar ilaç kullanırsanız kullanın sonuç her zaman kötüye gitmeye devam edecektir. Yani öncelik suyun kalitesini yükseltmek ve sonrasında ilaç tedavisi kullanmak olmalı. Su kötü kaldığı sürece balıklar düzeliyor gibi gözükse de hastalığın tekrar etme evreleri var. Bu yüzden suyun kalitesi mutlaka korunmalı. Yani kısaca toparlayacak olursak kuyruk erimesinin hiç başlamaması için yapılabilecek en iyi şey suyun kalitesini sürekli kontrol etmek, aşırı yemlemeden kaçınmak, sivri kayalardan ve sivri nesnelerden uzak durmak, olabildiğince doğal stresten uzak bir akvaryum oluşturmak. Oldu da kuyruk erimesi başladı diyelim, yapılabilecek ilk tedavi su değişimi. Su değişimi bu tedavinin %50'sini oluşturuyor. Unutmayın, ne kadar sağlıklı su o kadar sağlıklı balık. Yani anlayacağınız kuyruk erimesi çok üst düzey seviyeler değilse aslında çok da maliyetli olmadan çözülebilecek bir hastalık. Bu sebepten ölen çok fazla balık var. Maalesef akvaryum ortamlarında kuyruğunu tamamen kaybeden balıklar var. Girdiği savaşlardan, girdiği rekabet ortamlarından yıpranan balıklar hayatlarını kaybediyorlar. Aslında bunlar çok kolay tedavi edilebilecekken, balıkların hayatı kurtulabilecekken buradaki yapılan yanlış müdahaleler balıkların hayatına mal olabiliyorlar. Çok basit adımlarla bütün balıklarınızı kuyruk erimesinden kurtarabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi ben de bu sorunu aslında çok sık yaşıyorum. Sürekli bir dengesizlik olabiliyor. Bazen su aniden bozulabiliyor. Bazen ben de yemlemeyi fazla kaçırmış olabiliyorum. Gördüğünüz gibi bazı lepisteslerinde kuyruk erimesi var. Bunların gelişim süreçlerinde haftalık vloglarda sizlerle birlikte paylaşıyorum. Daha fazla akvaryum içeriği için beni aşağıdan takip edebilirsiniz. Marka kurma yolculuğuma dahil olmak için videoları beğenip yorum yaparak benimle birlikte bu yolda yürüyebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.